Evet, şimdi Quartz firmasının standındayız. Bir projede altyapı kablolaması ve bu kabloların konnektörlerle ve cihazlarla olan bağlantılarının sürekliliğinin sağlanması gerçekten bizce çok önemli bir detay. Çünkü burada çıkabilecek en ufak sorunlar bütün bir sistemin çalışmasını aksatmaya uğratabilmekte ve biz bu sorunların kaynağını bile çoğu zaman bulmakta zorlanabiliyoruz. Bunun için kablolamanın ve bağlantılarının sağlıklı olması bizim için çok önemli. Bu noktada da Quartz firmasının ürettiği ürünleri kendi projelerimizde de kullandık ve şu an aldığımız sonuçlar itibariyle oldukça güveniyoruz. Çünkü kendine has bir takım özellikler, detaylar var ve bu detaylarda oldukça başarılı sonuçlar üretmiş durumdalar. Mesela HDMI kabloları ve network kabloları gibi birçok ara kablo ürünlerinde, hoparlör kablosu gibi makara dediğimiz, bulk cable dediğimiz ürünlerde kullandık ve oldukça başarılı sonuçlar aldık. Şimdi Quartz firmasının yeni çıkan bir ürünü var. Yine network patch cable ile ilgili. Sayın James Chen ile birlikteyiz. Bu dizaynların ve üretimlerin arkasındaki kişi kendisi. How are you, James? Yes, very good. Thank you. Thank you for coming to our stand. And hello, Thank you. Please introduce this new guy to us. Yes. I'll just quickly talk about last year we launched this new Cat6 patch cable, and it was so successful. We sold many, and we had very, very good feedback. So this year we created the new Cat6A. So it's a UFTP Cat6A. It's the world's most flexible and shortest mounting Cat6A cable in the world. We have a patent on this product, and we're very proud to come to ISE and show it. So you can see very, very flexible, 4.8 millimeters thick. The connector, it's very difficult to break it. Plus, every single cable, just like the rest of the Quartz range, is tested. Every single one before it goes in the packaging. But with this Cat6A, we have a very special test. We test every single one with something called a fluke machine, and that gives us a certification. So every single cable has a separate serial number and a separate test, which when you purchase the product, there's a barcode with an area where you can download that report for this cable. So Thank you. yeah, it's fantastic. I really hope you enjoy it. Yeah. Because it solves a lot of issues. The testing machine costs 20,000 euros, so not everyone can have one. But our customers expect it to be perfect. So this is Our technical way guys will expect the perfect. Yeah. with very low Because cost, if right? the technical guy happy, the customer will be happy. Yes. That's the rule. Yes. I also mentioned about the feeling when we hook this cable to a RJ45 Ethernet. You have to hear the click. Yeah, we have to hear the click. Yeah. This click noise makes us be sure it is connected surely. Yeah. We can be sure it's Yeah. 100% connected. Something like that. Connectivity assured. Yeah. Thank you, James. Yes, thank you. See you. All the best. Ever growing, never static. Şimdi de Bill Street Audio standındayız. Burada farklı bir teknik özellik barındıran bir tavan içi hoparlör grubu var. Bu teknik özellikle ilgili biraz bir şeyler anlatmak istedik. Burada bize Encore Team'in başka bir üyesi Barış arkadaşımız bu videoda bana eşlik edecek. Merhaba Barış. Merhaba, nasılsın? iyiyim sağ olasın, nasılsınız? Merhaba. İyi gidiyor işte, yoruluyoruz fuarda farkındaysan. Aynen. Gez dolaş, ayaklar iyice şişiyor. Kilometre fazla burada. Evet. Şimdi ürüne geçelim istersen. Buradaki teknik farklılık ne? Şimdi normalde biliyorsun bir hoparlörü duvara ya da tavana monte ettiğimizde
genelde hoparlörlerin arkası Açık olur. açık olur. Trafosunu makinesini genelde görürüz. Evet. Bu hoparlörün arkası açık olduğu zaman driver'ın yarattığı, sesi üretmek için yarattığı titreşimin oluşturduğu arka plandaki basınç Evet. tavanın içine dağılır. Hem sen bu enerjiden faydalanamazsın. Boşa giden bir enerji olur. Hem de o rahatsız enerji eder. eğer tavanın içinde gevşek bir takım şeyler varsa ki çoğu Genelde zaman oluyor. olur. Gereksiz titreşimlere yol açabilir. Aynen. Aydınlatma armatürleri gibi birçok tavana monte edilen şeylerde. Şimdi B Street Audio bu konuda şöyle bir ürün üretmiş. Birincisi bunun arkası kapalı. Bir box ile kapatılmış. Ve arka tarafında şurada da görebileceğiniz dairesel bir yapı var. Buna Vortex diyorlar. Arka tarafta kalan üretilen ses enerjisi bu Vortex yapı içerisinde dairesel bir hareket yapıyor. Ve şuradaki deliklerden dışarıya ön tarafa çıkıyor yine. Yani arka tarafta titreşen bir şey olmuyor. Bunu bir yere monte ederken o tip problemleri düşünmeye gerek kalmıyor böylece. Ve bu arka tarafta helezonik dairesel hareket yapan enerji daha güçlü bir bas efekti ile buradaki deliklerden çıktığında biz bu hoparlörlerdeki bas frekansları daha iyi alıyor oluyoruz. Burada monte edilmiş halini görüyorsunuz. Yine bunun grillinde de mıknatıslı bir yapı var. Evet Barış, senin dikkatini çeken başka bir özellik var mı? Bu Twitter'ın yönlendirilebilir olması bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü kulak yüksek frekansların yön duygusu olarak biraz seçicidir. O yüzden biz bunları istediğimiz açıda değiştirebildiğimizden dolayı bu konudaki hassasiyeti en üst seviyeye çıkartıyor ve kullanıcıların yüksek frekansları algılamasına daha çok yardım ediyor diyebiliriz. Yani şunu demek istiyoruz aslında. Subwoofer'ın ürettiği bas frekansları kulak nerede olduğunu çok fazla algılayamıyorken, yani herhangi bir yön hassasiyeti yokken bu sesteki frekans yükseldikçe atış yaptığı açı daha bir dar alan oluyor ve yön algısını kulak daha seçici davranıyor. Dolayısıyla yüksek frekansta ses üreten mid-range Twitter gibi hoparlörlerin doğru bir şekilde konumlandırılması çok önemli. Eğer tavana bunu konumlandırırken bir takım dezavantaj yaratıyorsa sağ sol ve merkez hoparlörlerin fazla önde kalması gibi siz Twitter'ı açı vererek bunu direkt kulağınıza doğru, yani size doğru atış yapmasını sağlayarak bu dezavantajı ortadan yok edebiliyor oluyorsunuz. Bu da evet Aynen olması öyle. gereken güzel bir özellik bence. Kendine özgü bir renk kullanmışlar burada da. Bill Street'in ambleminde de yer alan. Logosunda da var, o ambleminde de var. Evet, dediğim gibi. o renkten kullanmışlar. Bence gayet değişik bir hava katmış. Gayet de şık. Ve burada görmüş olduğunuz bu ön kapak ızgarası da, mıknatısları da gayet güçlü. Düşme sorunu çok fazla olacağını Düşme ben sorunu düşünmüyorum. olmaması lazım. Artı Aynen öyle. titreşim yaratmaması gerekiyor. Evet. O yüzden mıknatıslarının Bunun- güçlü olması önemli. Bunun Vortex teknolojisinin ve bu hoparlörün kapalı olması zaten tavanda, yani bunu taktıktan sonra tavanda oluşabilecek bütün titreşimleri minimuma indiriyor. Çok fazla endişe duymadan tavana monte edebiliriz. Aynen öyle. Güzel. Ne yapalım? Diğer standlara doğru yola çıkalım. Biraz daha yürüyelim Burası bugün. güzelmiş ama biz devam edelim. Ever growing, never static. Merhabalar, şu anda DVR standındayız. DVR benim yıllardır birebir kullandığım, deneyimlediğim bir marka. Öncelikle DVR'nin bu Phantom ürünleri çok ciddi yüksek wattajlara çıkabiliyor. İşte 2000 watt, 4500 watt, 800 watt, 600 wattlık birçok farklı modelleri var.
içlerinde görebileceğiniz en yüksek watajlı var. Muazzam. Hem küçük hem de 600 watt ve 800 wattlık çok ciddi bir güce sahip. Bu kadar küçük cihazdan bu kadar yüksek watajlı sesler nasıl çıkıyor derseniz, içerisindeki Devale'nin kendi geliştirmiş olduğu dijital amfiler var. Bu dijital amfiler sayesinde çok yüksek watajlara çıkabiliyor. Biraz bu bağlantısal özelliklerinden bahsetsen aslında. İnsanlar bundan nasıl müzik dinleyecekler? Şimdi şöyle, klasik olarak bunlarda Bluetooth özelliği var. Bluetooth'tan bağlanabiliyorlar. Aynı zamanda bunu isterseniz kablo olarak, yani 3.5 mm dediğimiz AUX kablosu ve optik kabloyla bağlayabiliyorsunuz bunları. Bunun dışında cihazlar üzerinde network bağlantıları var. Network bağlantısıyla ne yapabiliyorsunuz? Mesela Spotify ile direkt entegre olabiliyor. Yani telefondan kablosuz olarak Spotify'dan şarkı atabiliyorsunuz. Apple ürünleriyle, biliyorsunuz AirPlay Apple'ın bir protokolüdür. Apple'la ne dinlerseniz dinleyin, her şeyin sesini wireless üzerinden daha kaliteli, Bluetooth'tan daha kaliteli bir şekilde sesi gönderebiliyorsunuz. Yani network'e bağladığımız zaman telefonun üzerindeki uygulamadan değil de bağımsız olarak kendisi gidip Spotify'dan size Aynen müzik öyle. dinletebiliyor. Aynen öyle. Ya da YouTube'dan bir şarkı video izliyorsunuz ama sesini cihaza vermek istediğinizde AirPlay özelliğini kullanarak sesi kablosuz ve Bluetooth'tan çok daha kaliteli bir seviyede gönderip dinleyebiliyorsunuz. İşte şu anda da yapılan demoda da hem bildiğimiz klasik seriler, Gold serisiyle yapılmış bir sistem var. Kendi orijinal yer ayakları da var. Bir de sol tarafta göreceğiniz üzere tripod dediğimiz 3 ayaklı yer standları da var. Aynı şekilde isterseniz şu yukarıdaki örnek gibi duvara da takabiliyorsunuz. Duvar aparatıyla beraber. Bence çok şık. Join us on the journey to 2021. Integrated Systems Europe in Barcelona. Ever growing, never static. The audiovisual and electronic systems industry is one of the world's most dynamic. Day by day, new opportunities are emerging with a need for new solutions. Solutions for better innovations, better technologies, better systems, and better connections. On a global stage, providing more modernity, sustainability, accessibility, and more space. Where partners can thrive and grow together with us for years to come in an environment that matches their same core values. Join us on the journey to 2021. Integrated Systems Europe in Barcelona.